Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Vilnius'ta gezilebilecek yerleri göstermeye çalışacağım. Bu listeyi tamamen kendime göre hazırladım. Yani gezip gördüğüm yerleri hazırlamak istedim biraz da. Bu yüzden daha gezilecek oldukça fazla yeri vardır. Ancak bu videoda benim gezip gördüğüm yerlerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi hemen videomuza geçelim. Listemizin ilk başında Uzupis var. Burayı farklı kılan şey ise Vilnius'un tam ortasında bir cumhuriyet olması. Yani kendine has bir bayrağı bile var. Uzupis'in anlamı da nehrin diğer yakası demekmiş. Burası Litvanya'dan bağımsız bir cumhuriyet. Ancak hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Buna rağmen kendi anayasası ve söylediğim gibi bir bayrağı bile var. Bu anayasanın maddeleri de gerçekten çok ilginç. Onları da koyarım buraya şimdi. Anayasayı ondan fazla dile çevrilmişler ve bu şekilde sergiliyorlar. Bunların içinde Türkçe de var. Burası tam olarak Vilnius'un içinde ve Old Town'a da oldukça yakın bir yer. Ancak söylediğim gibi kendine has ayrı bir cumhuriyet. Buranın sembolü haline gelmiş bir de heykel var. Bu heykel de Uzupis meleği. Şehrin tam merkezinde yer alıyor ve şehri koruduğu düşünülüyormuş. Uzupis bu şekilde. Güzel sokakları, caddeleri var. Gidip görebilirsiniz, gezebilirsiniz buralarda. Biz şimdi hemen listemizin ikinci sırasına geçelim. Burada da Katedral Meydanı var. Burayı genellikle birileriyle buluşmak için kullanabiliyorsunuz. Herkesin bildiği bir yer ve tam merkezde yer alıyor yine. Bu meydanda yer alan katedral ise Vilnius'un en önemli Katolik kiliselerinden birisi. Önceleri birçok savaşa ve yangına maruz kalmasına rağmen günümüzde hala ayakta. Hatta bir ara resim galerisi olarak da kullanılmış. Yine burası da güzel bir meydan. Burayı da gezip görebilirsiniz. Yine şehir merkezinin tam ortasında yer alıyor söylediğim gibi. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Listemizin 3. sırasında Gediminas Kalesi var. Yine burası da oldukça bilinen bir yer. Burayı şehrin birçok noktasından görebilirsiniz. Oldukça yüksek bir yerde zaten. Burası Vilnius Kalesi'nin ayakta kalan tek parçası olarak tasvir ediliyor. 1930 yıllarında bu şekildeymiş. Günümüzde ise bu şekilde. Yine şehir için oldukça kıymet bilinmesi gereken bir yer olarak görülüyor burası. Aynı zamanda bu kalenin içinde küçük bir müze veya sergi yeri gibi bir şey de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yürüyerek çıkabiliyorsunuz veya asansörle de çıkabilirsiniz. Ancak yürüyerek biraz yorucu olabiliyor. Her ne kadar yorucu olsa da en üstüne çıktığınızda tüm Vilnius'u görebiliyorsunuz. Bütün Vilnius ayaklarınızın altında kalıyor ve şehri panoramik bir açıdan görebiliyorsunuz. Bu açıdan kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. 4. sırada yine çok önemli bir kilise var. Burası da Saint Anne Kilisesi olarak geçiyor. Bu kilise Litvanya'da görebileceğiniz bütün kiliselerden farklı bir mimariye sahip. Kendine has gotik bir tasarımı var ve kesinlikle gidip görmelisiniz burayı. Aynı zamanda da şehirde ahşaptan yapılmış ilk kiliseymiş burası. Bir efsaneye göre Napolyon bu kiliseyi görmüş ve çok beğenmiş. Hatta bu kiliseyi avucunun içine sığdırıp Paris'e götürmeyi bile istemiş. Böyle bir efsane anlatılıyor. Bu kadar kıymetli olmasından dolayı da UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Şimdiye kadar anlattıklarım ve bu kilise de dahil hepsi Old Town'un çevresinde zaten ve yürüyerek bile gezebilirsiniz. Hepsi birbirine oldukça yakın. Listemizin 5. sırasında Şafak Kapısı var. Bu kapı 1500'lü yıllarda inşa edilmiş ve Vilnius'taki inşa edilen 5 şehir kapısından tek ayakta kalanı buymuş. Burada da şöyle bir inanış var. Bu kapıların üst kısımlarına Meryem Ana'nın resimleri çiziliyormuş ve bunun da şehri koruduğuna inanılıyormuş. Böyle de bir ilginç bir inanış var. Yine bir Meryem Ana resmini de bu kapıda görebiliyorsunuz. Hem Ortodokslar için hem de Katolikler için çok önemli bir yermiş burası. Yani iki mezhep için de çok önemli ve çok kıymetli bir yer olarak görülüyor. Bundan dolayı da Sovyetler Birliği döneminde bile açık kalmış burası ve insanlar ibadetlerini yerine getirebilmişler. Listemizin 6. sırasında Three Crosses var. Burası yine Gediminas Kalesi'nin çok yakınında, yan yana zaten. Biraz önce Gediminas Kalesi'ne çıkmanın ne kadar yorucu olduğundan bahsetmiştim. Ancak bu Three Crosses'a çıkmak bunun 2 katı daha yorucu diyebilirim. Bunu kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Oldukça yüksek bir yerde ve yürüyerek ormanın içinden tırmanıyorsunuz adeta. En tepesine çıktığınızda da 3 tane dev haç heykeli görüyorsunuz. Bununla ilgili de bir efsane anlatılıyor. Bu efsane de şöyle. Burada daha önce 3 tane keşişin kafası kesilerek öldürüldüğü söyleniyor. Ve bu haçların da onların anısı için yapıldığı söyleniyor. Ancak bu bir efsane.
ve herhangi bir kanıt yok şu anda bununla ilgili. Araştırmalarında bunu görmüştüm. Önceleri bu 3 tane haç ahşap şeklindeymiş. Ancak baktılar çok çabuk yıpranıyor ve eskiyor. Bundan dolayı 1950 yılından sonra yeniden yapılmış. Bu kez de beton şeklinde yapılmış. Yani günümüzdeki hali gibi. Yine tıpkı Gediminas Kalesi'nde olduğu gibi, hatta daha da yukarı seviyeden şehri tamamen görebiliyorsunuz buradan. Yine bu açıdan gitmenizi, görmenizi tavsiye ettiğim bir yer. Şehri tamamen görmek istiyorsanız özellikle buraya çıkıp şehri seyredebilirsiniz. Vilnius şehir merkezinde anlatacağım yerler bu kadardı. Şimdi biraz şehrin dışına çıkıyoruz. Burası Trakai Adası. Yine de çok uzak bir mesafede değil. Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta diye biliyorum. Hatta burası bir şehir olarak geçiyormuş. Trakai şehri olarak geçiyormuş. Ve 5000 kişilikte bir nüfusu varmış. Burayı yine ilginç kılan bir özellik de tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış olması. Bunların içinde Karay Türkleri özellikle çok biliniyor ve aynı zamanda yine Tatarlar da var. Hatta şu anda bile Karay Türkleri orada yaşıyorlarmış ve sayıları çok az da olsa orada yaşamlarını devam ettiriyorlarmış. Bundan dolayı da bu Karay Türklerinin izlerini her yerde görebiliyorsunuz. Örneğin 3 pencereli ahşap evler bu kültürün bir parçasıymış. Yani Karay Türklerinin evleri bu şekilde yapılıyormuş. 3 tane penceresi oluyormuş. Yine 3 tane penceresi olmasının da bir sebebi var. Bu da şöyle açıklanıyor. Bir pencere Tanrı için, diğer pencere misafirler için, diğer pencere de ev sahipleri içinmiş. Bu Karay Türkleri Yahudiliği benimsemişler ve farklı bir ibadet yerinde ibadetlerini sürdürüyorlar. Bütün bunların dışında Trakai'yi asıl özel yapan şey ise Trakai Kalesi. Gölün ortasına inşa edilmiş bir kale bu. Trakai Kalesi'ne gittiğinizde içindeki müzeyi gezebilirsiniz. Ancak girişler 12 euro, öğrenciler için 6 euro. Ben gittiğimde bu şekildeydi. Onun dışında kalenin etrafında gezebilirsiniz. Yine aynı zamanda gölde de deniz bisikletiyle bir tur atabilirsiniz. Bu daha uyguna geliyordu. Biz öyle yapmıştık. Yine oldukça keyifliydi. Buraya da gitmenizi, görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında Vilnius şehir merkezinde gezebileceğiniz oldukça fazla müze var. Bunlardan bildiklerim KGB Müzesi var. Oraya gidebilirsiniz. Onun dışında Money Museum var. Para müzesi. Yine burada eski paralar sergileniyor ve birçok ülkeden paralar var. Yine Türkiye'den de paralar var. Onun dışında benim gidip gördüğüm Mo Museum var. Yine burayı da tavsiye ederim. Bir sanat müzesi burası. Ve yine Litvanya'nın tarihiyle ilgili oldukça faydalı bilgiler, çeşitli bilgilere sahip olabilirsiniz buralarda. Bir de sanat müzesi vardı yanlış hatırlamıyorsam ama oraya gitmediğim için çok fazla bir bilgim yok. Yine buraları gezip görmek isterseniz araştırabilirsiniz detaylı olarak. Benim bildiklerim bunlar. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videoda sizlere elimden geldiğince Vilnius'taki gezebileceğiniz yerleri sıralamaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak hatırlatmak istediğim şey, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi bir de katıl butonu var. Buradan da kanala destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Şunu da hatırlatayım, haftaya bir duyuru olacak. Kanalın gidişatı ile ilgili bir duyuru olacak. Şu an tam bilgi vermeyeyim. O zaman yapacağım zaten gerekli açıklamayı. Şimdilik bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın.